Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm Orhun'un çalışma odasında Orhun ve Hira'nın konuşması esnasında başlıyor. Hira Orhun'a seni istemememin sebebi Sahra demişti. Orhan Hira'ya ne demek istiyorsun dedi. Hira öfkeyle söylediği cümlenin nedenini açıklamakta zorlanıyordur. Orhan Hira'ya beni affetmemenin sebebinin Sahra olduğunu söylüyorsun ama neden dedi. Orhun Hira'ya bu meselenin Sahra ile ne alakası var dedi. Hira Orhun'a biz kızımla beraber esaret altındaysak bunun sorumlusu sensin dedi. Hira Orhun'a sen benim her şeyimdin ama sen beni hayatından kovdun dedi. Hira Orhun'a senin yüzünden tanımadığım bir adamla evlenmek zorunda kaldım ve o adam yüzünden tehlikedeyim dedi. Hira Orhun'a geçmişte sen beni hayatından kovmasaydın Sahra bizim kızımız olabilirdi dedi ve oradan ayrıldı. Orhan bir müddet sessizce derin düşüncelere daldı. Hira köşkün bahçesine gitti ve ağlayarak yaşananları düşünmeye başladı. Bir müddet sonra Sahra Hira'nın yanına geldi ve sen ağlıyor musun dedi. Hira Sahra'ya evet ağladım çünkü senin olmama ihtimalini düşünerek ağladım dedi. Sahra Hira'ya ama ben doğduğumda hayattayım dedi. Hira Sahra'ya sen doğmadan önce hayatım karanlıktaydı, sen doğduktan sonra hayatım aydınlığa kavuştu dedi. Hira şefkatle Sahra'ya sarılırken Orhun odasının penceresinden onları gözetliyordur. Orhan kendi kendine konuşarak keşke Sahra, Hira ve benim kızım olsaydı dedi. Öte yandan köşkün büyük odasında Afife ve Sultan bir plan tasarlıyorlardır. Afife Sultan'a Orhan'ın çalışma takvimine ulaşabildin mi dedi. Sultan, Afife'ye Orhan'ın bugün Görkem Bey ile toplantısı var dedi. Afife'nin planına göre Orhun ve Defne'yi bir kafeteryada buluşturacaktır. Orhun bir kafeteryada Görkem isimli adamla buluşmayı beklerken karşısına Defne çıkacaktır. Defne ise aynı kafeteryada bir müvekkiliyle görüşmeyi beklerken karşısına Orhun çıkacaktır. Afife'ye göre Defne dürüst bir insan olduğu için dürüstlüğüyle Orhun'u etkileyecektir. Afife'ye göre bu plan Orhun tarafından bilinecek ve Orhun mahcup duruma düşecektir. Afife'nin tasarladığı plana göre Orhan Defne'nin kırılan kalbine üzülecek ve ona yakınlık kuracaktır. Diğer tarafta ise Aziz, Gürbüz ile buluşmaya gitmemekte kararlıdır. Elif ise Ece'nin tasarladığı planı öğrenmişti. Elif, Ece'nin planını Aziz'e söylemeli midir diye düşünüyordur. Suzan ise Aziz'i Gürbüz ile görüşmeye ikna etmeye çalışıyordur. Sultan, Aziz'e sen Ece'yi sevmiyor musun neden böyle davranıyorsun dedi. Aziz Sultan'a bu mesele seni ilgilendirmez çünkü ben Ece ile evlenmek istemiyorum dedi. Elif de Aziz'in Ece ile evlenmek istemediğini duydu. Elif Aziz'in bu fikrinin sebebinin ne olduğunu merak ediyordur. Elif Aziz'i bir kez daha Ece ile evlenmeyi ikna etmeye çalıştı. Aziz Elif'e sert davranarak seni ilgilendirmeyen konulara karışma dedi. Elif Aziz'in gerçek niyetini öğrendikten sonra Ece'nin planını söylemeyi düşünüyordur. O gün Aziz, Gürbüz ile görüşmeye gitmedi. Akşam vakti Ece Gürbüz'e gün içerisinde Aziz ile konuştum dedi. Ece Gürbüz'e Aziz utancından dolayı buraya gelemedi dedi. Gürbüz Ece'ye Aziz için yarına kadar mühlet veriyorum eğer gelmezse onu öldüreceğim dedi. Suzan ve Elif Aziz için endişelendiler çünkü yarına kadar Aziz'in Gürbüz ile görüşmesi gerekiyordur. Akşam saatlerinde Aziz gizlice bir binaya girdi ve bir adamla görüşmeye başladı. Aziz gizli bir polistir ve görevdedir. Aziz, amirine beni görevden alın ben bir görev için bir kadınla evlenemem dedi. Aziz'in görevi suç örgütü lideri bir adamı yakalamaktır. Büyük patron adı ile anılan kişi Gürbüz'ün de patronudur. Aziz'in asıl hedefi ise büyük patrona ulaşmak için Gürbüz'e yakınlık kurmaktır.
Hatta Aziz görev icabı için Ece ile sevgili olmak zorunda kalmıştır. Böylece Aziz bir polistir ve bir görev icabı Gürbüz'ü ve Ece'yi kandırmıştır. Aziz'in asıl hedefi büyük patron denilen adama ulaşmaktır. Polis amiri, Azize Ece ile evlenmek zorundasın çünkü bu operasyona başlamadan önce her şeyi kabul etmiştin dedi. Diğer tarafta ise Defne ofisindedir ve Zerrin ile sohbet ediyorlardır. Zerrin Defne'ye sürekli Afife ile ne konuştuğunu soruyordur. Defne ise Zerrin'e ben Afife ile bir dava üzerinde konuştum dedi. Zerrin Defne'ye Afife önemli bir şey olmadığı müddetçe kimsenin köşküne çağırmaz dedi. Defne mecburen Zerrin'e Afife beni gelin aday olarak görüyor dedi. Zerrin sevindi ve Defne'ye harika Orhun'la evlenmeniz için hiçbir engel yok dedi. Defne Zerrin'e lütfen böyle şeyler söyleme Orhun benim arkadaşım dedi. O esnada Defne'nin telefonu çaldı bir kişi Defne ile buluşmak istediğini söyledi. O kişi Defne'ye Hisar adlı restoranda buluşabileceğini söyledi. Öte yandan Orhun evden çıkacağı esnada Görkem isimli adamla telefonda konuşuyordur. Görkem Orhun'a Hisar adlı restoranda buluşmak istediğini söyledi. Orhan köşkten çıkacağı esnada köşkün bahçesinden Sahra'nın sesini duydu. Orhan Sahra'nın sesinin geldiği yere doğru yürüdü. Köşkün kamelyasında Hira ve Sahra konuşuyorlardır. Sahra Hira'ya bu çiçekleri senin için topladım iyi ki benim annemsin dedi. Hira Sahra'ya sen de iyi ki benim kızımsın dedi ve Sahra'yı öpmeye başladı. Orhun uzaktan ikiliyi tebessümle gözetliyordur. O an Orhun bir hayal kurdu. Orhan köşkün bahçesine giriş yapıyor ve Sahra baba diyerek Orhun'a sarılıyordur. Hira da Orkun'un karısıdır ve Orhun'a karşı yumuşak davranıyordur. Orhun, Hira ve Sahra birbirlerine sarıldılar. Orhun o an Hira ile bir aile olduğunu hayal etti. Orhan kendi kendine konuşarak keşke zamanı geri alabilseydim dedi. Dakikalar ilerledi Defne, Hisar adlı restorandadır ve görüşme yapacağı kişiyi bekliyordur. Bir müddet sonra Orhan restorana giriş yaptı ve Defne ile karşılaştı. Defne Orhun'a burada bir müvekkilini beklediğini söyledi. Orhun da Defne'ye burada bir toplantısının olduğunu söyledi. O an hem Orhun'un telefonu hem de Defne'nin telefonu çaldı. Defne ve Orhun'la buluşmaya gelecek olan şahıslar toplantıları iptal ettiklerini söylediler. Defne Orhun'a toplantım iptal oldu aslında ben buraya gelmek istemiyordum dedi. Orhan Defne'ye ben de buraya gelmek istememiştim ama toplantıyı burada Görkem Bey istedi dedi. O an Defne Afife'nin bu planı tasarladığını anladı. Orhun Defne'ye bu tesadüfün bir açıklaması olmalıdır sen bir şey biliyor musun dedi. Defne biraz şaşırdı ve Orhun'a yalan söylemek istemiyorum dedi. Defne Orhun'a lütfen otur ve Afife ile konuştuklarımı öğren dedi. Defne Orhun'a Afife bana daha önceden seni gelinim olarak görmek istiyorum demişti dedi. Defne Orhun'a Afife seninle beni birbirimize çok yakıştırıyor dedi. Orhan Defne'ye bu olmayacak bir şey dedi. Defne ufak bir üzüntüyle Orhun'a haklısın dedi. Orhun ve Defne muhabbet edemeden restorandan ayrıldılar ve dışarıda yürüyüş yapmaya başladılar. Orhun Defne'ye Hira'ya evlenme teklifinde bulundum dedi. Defne üzüldü ve Orhun'a Hira'nın bu evliliği kabul edeceğini zannetmiyorum dedi. Orhan Defne'ye Hira henüz teklifimi kabul etmedi ama etmek zorunda dedi. Orhun Defne'ye Hira ile evliliğim sadece bir kağıt üzerinde olacak dedi. Orhan Defne'ye Hira ve kızını korumak için her şeyi yapacağım dedi. O an Defne gözyaşı dökmeye başladı. Orhan Defne'ye neden ağlıyorsun dedi. Defne Orhun'a duygulandım dedi. Orhun Defne'nin kendisinden hoşlandığını anladı. Defne Orhan'a gitmem gerekiyor dedi ve oradan ayrıldı. Akşam vakti oldu. Orhun ve Afife büyük odada konuşuyorlardır. Orhan öfkeli bir şekilde Afife'ye kırlı planlarına Defne'yi alet etmene izin vermeyeceğim dedi. Orhun Afife'ye benimle savaşarak başka insanlara zarar verme dedi.
Afife Orhun'a ben bir anneyim oğlumla nasıl savaşabilirim ki ben her zaman seni düşündüm dedi. Orhan Afife'ye sen beni hiçbir zaman düşünmedin çünkü senin önceliğin soyadın ve itibarındır dedi ve oradan ayrıldı. Orhun çalışma odasına gitti kendi kendine konuşmaya başladı. Orhun kendi kendine konuşarak benim kalbimde sadece Hira var ve her zaman o olacak dedi. O anlarda ise Hira da köşkün kamelyasındadır ve kendi kendine konuşuyordur. Hira kendi kendine konuşarak Orhan'ı bir türlü affedemiyorum çünkü her şeyin sorumlusu o dedi. Hira kendi kendine konuşarak Orhun'la birlikte mutlu bir aile olabilirdik ama o her şeyi yıktı dedi. Hira Orhun'la tekrardan birlikte olmayı kesinlikle düşünmüyordur. Birkaç dakika sonra Orhun Hira'nın yanına geldi. Hira Orkun'a buraya beni ikna etmeye geldiysen fikrim değişmeyecektir dedi. Orhun Hira'ya hayır buraya senden özür dilemeye geldim dedi. Orhun Hira'ya haklısın ben suçluyum geçmişteki verdiğim kararlar yüzünden hayatını mahvettim dedi. Orhan Hira'ya geçmişte keşke seni hayatımdan kovmasaydım çünkü bunlar yaşanmazdı dedi. Orhun Hira'ya yaptığım hatalı kararlar yüzünden seni kaybettim ve senden bir çocuk sahibi olamadım dedi. Orhan Hira'ya seni hayatımdan kovmasaydım Sahra gibi bir kızım olabilir dedi. Orhan Hira'ya şunu bil ki seni kaybetmek ve Sahra gibi bir kızımın olmaması benim için büyük bir cezadır dedi. Orhan Hira'ya sana yaşattığım her şey için özür dilerim dedi. Orhun Hira'yı ikna edemeyeceğini anladı ve bu evlilik planını şimdilik iptal etmiş durumdadır.